Tazmanya deyince insanların aklına ilk gelen şey belki de siyaset olmayabilir. Ancak 1970'li yılların başında bu adada dünyanın dört bir yanını saran siyasi bir akım, bir yönelim ortaya çıktı. Yeşil Partiler. 1972 yılında kurulan Birleşik Tazmanya Grubu Partisi, dünyanın ilk tescilli Yeşil Partisi olma unvanını taşıyor. Ve artık günümüze baktığımızda Yeşil Partiler dünya çapında siyasi düzenin ayrılmaz bir parçasıdır. Yeşil siyaseti benimsiyorlar, genelde çevreciliği ve sosyal adaleti, sosyal demokratik ekonomi siyasetini savunuyorlar. Yeşil Partiler cephesi oldukça geniş. Dünyanın neredeyse 90 ülkesinde bir Yeşil Parti var. Bu da Yeşil cepheyi küresel olarak önemli bir siyasi unsur haline getiriyor. Yeşil Partiler özellikle Avrupa'da birçok ülkede söz sahibi. Ancak son Avrupa seçimleri bu cephenin karşı karşıya olduğu zorlukları gözler önüne serdi. 10-10 serimizin bu videosunda Avrupa'daki Yeşillere yakından bakacağız. Daha fazla içerik için GZT'yi takipte kalın. Avrupa'daki Yeşiller tıpkı siyasi rakipleri olan muhafazakarlar veya aşırı sağcılar gibi Avrupa Parlamentosu'nda bir fraksiyona sahip. Avrupa Yeşiller Partisi EGP, bir diğer Avrupalı siyasi parti olan Hür Avrupa İttifakı EFA ile birlikte Avrupa Parlamentosu'nda tek bir grup oluşturuyor. Avrupa çapındaki 39 Yeşil Parti'den oluşan EGP, aynı zamanda küresel Yeşillerin 4 bölgesel oluşumundan biri. 1989 yılındaki Avrupa seçimlerinden güçlenmiş şekilde çıkan Yeşiller, Avrupa Parlamentosu'nda fraksiyon kurmaya hak kazandılar. Bu fraksiyonun Avrupa çapındaki Yeşillerin işbirliğini daha da güçlendirmesiyle birlikte 1993 yılında Avrupa Yeşiller Partisi Federasyonu kuruldu. Bu federasyon bir parti olmaktan ziyade kapsamlı bir Avrupa Yeşiller Partisi'nin kurulmasına imkan sağlayacak mekanizma olarak tasarlandı. Ve federasyon ayrıca sadece Avrupa'da değil, dünya çapındaki Yeşillerle iletişime geçti. 1999 yılında EFA milletvekilleri de Yeşiller fraksiyonuna dahil edildi. EFA, Avrupa'daki bölgesel partilerden oluşuyor. Mesela İspanya'da özellik talep eden Katalanların Partisi veya Almanya'daki Bavyera Partisi gibi. 2004 seçimlerinde ise nihayet ortak bir parti kuruldu. Bu da Avrupa Yeşiller Partisi EGP oldu. Bu seçimlerde Yeşiller aynı zamanda Avrupa çapında ortak bir seçim manifestosu yayınladılar. Parti siyaseti Yeşillerin bu manifestosu etrafında şekilleniyor. Bu yüzden bu manifesto son derece büyük öneme sahip. Yine 2024 Avrupa seçimleri için de böyle bir manifesto elbette yayınlandı. Manifestoda muhafazakarlar ve aşırı sağcılar günümüzün sorunlarını görmezden gelmek ve çözümleri ertelemekle suçlanıyor. Yeşillere göre ana sorun iklim değişikliği ve buna çözüm bulunarak adaletsizlik ve eşitsizlik de ortadan kaldırılabilir. Bu manifestoda Yeşiller ayrıca fosil yakıtlardan çekilen parayı tamamen yenilenebilir enerjiye aktarmayı ve yeşil sanayiye destek vermeyi taahhüt ediyor. Ayrıca demokrasi, feminizm ve insan hakları vurgusu yapılıyor. Oldukça göç yanlısı bir tutum sergileniyor. Öte yandan güvenlik, barış ve küresel adalet de altı çizilen noktalar arasında. Bu başlıkta özellikle Ukrayna'ya verilen destek vurgulanıyor. Ulusal hükümetlere karşı daha fazla yetkisi olan federal bir Avrupa ve şeffaf siyaset talep ediliyor. Yeşillerin manifestolarında detaylıca değindikleri bir diğer nokta ise LGBT'ye ve cinsiyet değiştirmeye verilen destek. Yeşiller hazırladıkları manifesto ile Haziran 2024'teki Avrupa seçimlerine oldukça umutlu bir şekilde girdiler. Ancak sonuç tam bir hüsran oldu. Yeşiller fraksiyonu 2019 yılında yapılan bir önceki seçime göre tam 18 sandalye kaybetti. 71 sandalyeden 53 sandalyeye düştüler. Bir önceki seçimlerde %10 olan oy oranı bu kez 7.4'e kadar düştü. Üstelik bu Yeşillerin adeta can düşmanı saydıkları aşırı sağcılar Avrupa'nın neredeyse her yerinde güçlenirken yaşandı. Yeşiller en ağır kayıpları aslında en güçlü oldukları ülkelerde Almanya, Fransa, Belçika ve İtalya'da yaşadılar. Özellikle Almanya'daki Yeşiller büyük darbe aldılar. Bir önceki seçimlere göre 8.6 puan oy kaybettiler. Oy oranları 20.5'ten 11.9'a kadar düştü. Sandalye sayıları ise 21'den 12'ye düştü. Fransa'daki Yeşillerde de benzer bir durum meydana geldi. Fransız Yeşilleri 2019'da oyların %10.4'ünü almış ve 13 sandalye kazanmışlardı. 2024 seçimlerinde ise oyları %5.5'e düştü ve sadece 5 sandalye kazanabildiler. Yeşillerin kayıp yaşadığı diğer ülkelerde de hemen hemen benzer sonuçlar vardı. Uzmanlara göre Yeşillerin yaşadığı bu kayıpların sebebi ülkelerde artan enflasyon, enerji fiyatları, Ukrayna Savaşı ve daha yeşil bir siyaset için ihtiyaç duyulan yoğun çabalar ve bunların zorlukları olabilir.
Yeşiller Avrupa halkının yaşadığı bu zorluklara gerekli çözüm önerilerini getirememekle suçlanıyor. Yani gerçeklerden uzak bir siyaset yapmakla, sıradan insanların karşı karşıya kaldığı zorluklara cevap verememekle. Dünyada savaşlar ve ekonomik buhranlar nedeniyle adeta bir çalkantı yaşanıyor. Ve böyle bir çalkantı yaşanırken Yeşillerin takındığı tavır Avrupa seçimlerinde fiyasko olarak geri döndü. Almanya'daki Yeşiller 2021 yılında yapılan federal seçimlerin ardından Sosyal Demokratlar ve Liberaller ile koalisyon kurdu. Yeşiller oyların %14.7'sini alarak oldukça iyi bir sonuç elde etmişlerdi. Üçüncü parti olmuşlardı. Her ne kadar koalisyon görüşmeleri zorlu geçmiş olsa da Yeşiller artık hükümetin bir parçasıydı. Hükümetin ilk 2 senesinde Yeşiller anketlerde bu seviyede kalmaya devam ettiler. Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock'a ve Ekonomi Bakanı Robert Habeck'e yönelik eleştirilere rağmen her şey yolunda gibi görünüyordu. Ancak 2023 itibariyle çöküş başladı. Yeşiller anketlerde sürekli gerilemeye, kan kaybetmeye başladı. Ve son yayınlanan anketlerde artık 7 yıldan bu yana ilk kez tek haneli oranlara düşmeye başladılar. Buna göre Yeşiller %10'un da altına düşerek %9.5 oy oranında kaldı. Bu düşüşün sebebi Yeşillerin Avrupa çapında yaşadığı düşüşle aynı aslında. Halktan kopuk bir siyaset. Ancak sadece bu değil. Alman halkı mevcut koalisyondan memnun değil. Hatta zaman zaman Alman tarihinin en beceriksiz hükümeti olarak tanımlanıyor. Elbette bu koalisyona dahil olan partilerin hepsine ayrı ayrı yansıyor. Avrupa seçimlerindeki kötü sonuç Yeşillerdeki çöküşün bölümlerinden sadece biriydi. Üst düzey Yeşiller seçim sonuçlarını acı verici olarak tanımladı. İklim siyasetinde daha esnek, göç meselelerinde ise daha pragmatik olunması yönünde çağrılar yapıldı. Ancak görünüşe göre bu çağrılar karşılık bulmadı. Yeşiller Almanya'da ısrarla sıradan insanların finansal olarak karşılaması zor olan iklim ve enerji yasalarını hayata geçirmeye çalıştı. Ayrıca uzmanlar Yeşilleri göç meselesine fazla tek taraflı baktıklarını, Alman halkının perspektifini görmezden geldikleri konusunda uyarıyordu. Yeşillerin yürüdüğü bu yanlış yolun faturası yerel seçimlerde de ağır oldu. Almanya'da son olarak Saksonya, Thüringen ve Brandenburg eyaletlerinde yapılan eyalet seçimlerinde Yeşiller adeta çakıldı. Bunun üzerine Yeşillerin hem eş başkanları hem de geri kalan parti yönetiminin tamamı istifalarını sundu. Ayrıca Yeşillerin gençlik örgütünün yönetimi de istifasını sundu. Yani federal seçimlere bir yıl kalmışken Yeşiller büyük bir değişimden geçiyor ve bu değişimin sancılı olması bekleniyor. Ayrıca Yeşillerdeki bu sancılı süreç hem hükümetin tamamını hem de Avrupa Yeşillerini etkileyecektir. Yeşil partilerin seçmen kitlesi tüm ülkelerde hemen hemen aynı özelliklere sahip. Konuya dair yapılan akademik araştırmalara göre genç, eğitimli, sosyal veya kültürel hizmet alanında iş sahibi olan kişiler Yeşilleri tercih ediyor. Ve Yeşiller seçmenlerinin büyük bir kısmını kadınlar oluşturuyor. Aynı zamanda elbette doğa ile ilgili hassasiyet gösteriyorlar. Sosyal liberalizm yanlısı ve sol eğilimli oluyorlar. Ayrıca Yeşil partilere destek, ekonomik gelişimin yüksek, işsizlik oranlarının ise daha düşük olduğu ülkelerde çok daha yüksek oluyor. Bu ülkelerde Yeşillerin siyaseti daha fazla rağbet görüyor. Bunun sebebi de şu: bu ülkelerdeki insanlar maddi olarak yeteri kadar güvende oluyorlar ve bu yüzden kendilerini bir nevi daha yüce hedeflere alıyorlar. Bunu da Yeşillere destek vererek iklim değişikliğine karşı ve doğanın korunması için mücadele etmekte buluyorlar. Zaten örneğin Almanya'da kendini göstermeye başlayan ekonomik sıkıntılar, enflasyon artışı ve enerji fiyatlarındaki yükselişle Yeşillerin oylarının düşmesi birbiriyle alakalı meseleler. Yani Almanya örneği akademik araştırmalarının tespit ettiği bu unsuru doğruluyor. Yeşillere oy verenlerin çoğunlukla genç seçmenler olduğundan bahsettik. Ancak son Avrupa seçimleri gençlerin artık Yeşillerden yüz çevirmeye başladığını açık bir şekilde gösterdi. Burada örnek olarak yine Almanya'ya bakabiliriz. Çünkü gençler Yeşiller yerine aşırı sağcı AfD gibi partilere kaymaya başladı. 16-24 yaş arası seçmenlerin %16'sı AfD'yi tercih etti. Bu 5 yıl öncesine göre 3 kat artış demek. Aynı yaş aralığında Yeşillere oy verenlerin oranı ise %11'de kaldı. Yani 5 yıl öncesine göre %23 azaldı. Peki bu gelişmenin sebebi ne? Cevap Avrupa'da değişen algılar. Özellikle dış politikadaki meseleleri göz önünde bulunduracak olursak güvenlik ve göç insanlar için daha önemli gündem maddeleri haline geldi. Yani gençler de dahil olmak üzere Avrupalılar iklim ve çevreye dair endişeleri geri plana ittiler. Bunun yerine önce güvenlik dediler. Gençler ayrıca Avrupa'da yaşanan krizler nedeniyle sosyal güvencelerinin sağlanmasını da en büyük endişeleri arasında sayıyor. Bunu da Yeşiller'de değil, AfD gibi aşırı sağcı partilerde buldular.
Şu da var ki yapılan araştırmalara göre gençlerin büyük bir kısmı Avrupa'yı saran iklim gösterilerinin fazla radikal davranışlar barındırdığı görüşünde. Bu gösteriler insanları kazanmak yerine en başta gençleri iklim için mücadeleden daha da uzaklaştırmış durumda. Yani iş yine aynı yere çıkıyor aslında. Yeşillerin son dönemde gerçeklerden giderek kopması ve halkın önceliğinin başka alanlarda olması. Yeşillerin manifestolarında tamamen göç yanlısı bir tavır aldıklarından da bahsetmiştik. Avrupa Yeşilleri insan haklarına ve mültecilerle dayanışmaya dayanan bir göç yasası talep ediyorlar. Muhafazakar ve aşırı sağcı partilerin göçmenlere karşı daha sert bir tavır talep etmesini eleştiriyorlar. Ayrıca Avrupa'ya yolculuk esnasında ölen mülteciler nedeniyle AB'ye yönelik sert suçlamalar yöneltiyorlar. Attığınız tehlikeli adımlarla Akdeniz'i bir mezarlığa çeviriyorsunuz deniliyor. Öte yandan Yeşiller, AB sınırlarında mültecilere yönelik insanlık dışı muameleyi reddediyoruz diyorlar. Bunun yanı sıra iltica başvurusu süreci tamamlanana kadar mültecilerin gözaltında tutulmasına da karşı çıkıyorlar. Karşı çıkılanlar arasında örneğin Yunanistan'ın mültecileri Türkiye'ye, Polonya'nın ise Belarus'a doğru geri itmesi de var. Bu yasa dışı olarak tanımlanıyor. Aynı zamanda mültecilerin haklarının genişletilmesi ve göç işlemlerinin Türkiye, Libya veya Tunus gibi üçüncü ülkelere bırakılmaması isteniyor. Yani mülteci anlaşmaları reddediliyor. Yeşillere göre Avrupa mültecileri kabul etmeye açık olmalı ve onlara Avrupa değerlerine, insan haklarına göre muamele etmeli. Tam da bu yüzden onlara dair işlemler AB dışındaki ülkelere bırakılmamalı. Yeşiller bu kapsamda AB'yi sırf mültecilerden kurtulmak için otoriter rejimlere finansal destek vermekle suçluyor. Otoriter rejim vurgusu dış politikada da yapılıyor. Tabii ki burada bahsedilen ülke en başta Rusya. Avrupa'nın örneğin enerji alanında Rusya gibi ülkelerden bağımsız olması gerektiği, uluslararası arenada çok daha güçlü bir aktör olması gerektiği savunuluyor. Ayrıca Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı sert bir dille kınanıyor, Ukrayna'ya kesin destek vurgulanıyor ve yasa dışı savaşlar reddediliyor. Yeşiller bu kapsamda diplomatik uyarılardan askeri yardıma kadar tüm adımların arkasında olduklarını açıkça ifade ediyorlar. Öte yandan diktatörlere ve otoriter rejimlere silah sevkiyatı yapılmamalı deniyor. Dış politikada genel anlamda demokrasi ve barışın savunulması, askeri hamlelerin son çare olması, ortak değerlere sahip ülkelerle işbirliği vurgulanıyor. Filistin meselesinde iki devletli çözümden yana tavır alınıyor, bu yönde görüşmeler gerçekleştirilmesi gerektiği belirtiliyor. Yeşiller de tıpkı diğer kesimler gibi İsrail'in meşru müdafaa hakkının altını çiziyor. Ancak Gazze şeridi ve Batı Şeria'daki Filistinlilerin durumuna da özellikle dikkat çekiliyor. Özellikle Gazze şeridindeki insanların temel insan haklarından yoksun bırakıldığını, İsrail'in Batı Şeria'da yasa dışı olarak yerleşimler inşa ettiğini ifade ediyorlar. Öte yandan İsrail'in örneğin Gazze şeridinin güneyindeki Refah'a yaptığı saldırılar için uluslararası hukuku ihlal ediyor deniyor. Netanyahu hükümeti gerilimi artırmakla yasa dışı saldırılar yaparak uluslararası çağrıları görmezden gelmekle suçlanıyor. Bu nedenle AB'nin İsrail'e baskıyı artırması isteniyor. Feminist dış politika ifadesi özellikle Yeşil Parti'de Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ile literatürde daha merkezi bir anlam kazandı. Bu dış politika türünün ismi yanıltıcı olabilir. Hedef sadece kadınların söz sahibi olması veya kadın merkezli hareket edilmesi değil. Bu ifade bundan ziyade daha çok kenara itilmiş ve dışlanmış kesimlerin devlet kademesinde daha belirgin hale gelmesini tanımlıyor. Yani insan merkezli olmayı hedefleyen bir dış politikada diyebiliriz. Yeşillerin bu konuya dair temel anlayışı şu: feminist dış politika tüm insanların aynı haklara sahip olmasını ve herkesin katılım sağlayabildiği toplumların daha huzurlu bir yaşam sürmesini temsil ediyor. Yeşiller, kadınların ve dışlanmış kesimlerin siyasette yeterince söz sahibi olmamasından şikayetçi. Bu nedenle Yeşiller, AB'yi feminist bir dış politika uygulayan bir yapı haline getirerek eşitlik sağlamayı amaçlıyor. Kadınların hem toplumda hem de ekonomik olarak daha fazla güçlendirilmesini savunuyorlar. Yeşiller, feminist dış politikaya geçilmesini Avrupa'nın kilit dış politika hedeflerinden biri olarak tanımlıyor. Ancak feminist dış politika bir kez daha gerçeklerden uzak olduğu için eleştiri yağmurunda tutuluyor. Çünkü dış politikanın bu denli katı kurallar etrafında şekillendirilmesinin kadın projelerine de zarar olacağı dile getiriliyor. Yani Yeşillerin dış politika anlayışı hem yine halkın endişelerine çözüm üretmemekle hem de ters etki yaratmakla suçlanıyor. Avrupa Yeşil Mutabakatı, Yeşillerin Avrupa Parlamentosu'ndaki yoğun çalışmaları ve iklim hareketlerinin de baskısı sonucu 2019'da hayata geçirildi.
Birazdan bu mutabakatın detaylarına da bakacağız. Ancak kısaca şöyle özetleyebiliriz. Amaç iklim değişikliğiyle mücadele etmek ve çevreyi korumak. Aslında bu terim ilk olarak 2007'de gazeteci Thomas Friedman tarafından ortaya atıldı ve daha sonra İngiltere, oradan da tüm Avrupa'ya yayıldı. Burada ilginç olan noktalardan biri şu ki, Yeşil Mutabakat duyurusunu Muhafazakar Hristiyan Demokrat Komisyon Başkanı Ursula von der Leyen yaptı. Bu aslında partisi CDU'nun siyasetine aykırı bir durum. Ancak von der Leyen komisyon başkanı olabilmek için sosyalistlerin ve yeşillerin desteğine muhtaç. Ayrıca Avrupa halkının büyük bir kısmı o dönem iklim değişikliğine karşı mücadeleye önem veriyordu. Kamuoyunun fikri bu yönde olduğu için bu şekilde bir hamle gerçekleşti. Yeşil Mutabakat'ın hedefi 2050 yılına kadar Avrupa'nın tamamında sera gazları emisyonunu sıfıra indirmek. Avrupa Yeşil Mutabakatı'nın AB'nin iklim siyasetinin önceliklerinden biri olması hedefleniyor. Tabii bu projeye geçiş sürecini kolaylaştırmak için bir takım finansal önlemler de dahil edilmiş durumda. Finansal önlemler kapsamındaki yatırımlar fosil yakıtlar ve nükleer enerji için kullanılmayacak. Ayrıca yine Avrupa sanayinin rekabetçiliğini koruyabilmek için de önlemler uygulanması hedefleniyor. Ancak Polonya gibi ülkeler ana enerji kaynaklarının kömür olması nedeniyle yeşil mutabakat hedeflerine asla ulaşamayacaklarını ifade ediyorlar. Eleştirilerden biri de nükleer enerji ile ilgili. Eğer bu hedefe ulaşılmak isteniyorsa nükleer enerjinin de bir alternatif olması gerektiği belirtiliyor. ABD zaten artık bu yönde hareket etmeye başladı aslında. Nükleer enerjinin fosil yakıtlara karşın yeşil bir alternatif olabileceği resmen kabul edildi. Ayrıca nükleer enerjinin iklim hedefleri için stratejik öneme sahip olduğu da kabul edildi. 2019 yılındaki Avrupa seçimlerinde Yeşiller oldukça iyi sonuçlar elde ettiler. Ayrıca halkın desteği Yeşillerin ulaşmak istedikleri iklim hedeflerini destekliyordu. Yani rüzgar Yeşillerin arkasındaydı. Ancak şimdi rüzgar tersine döndü. Çünkü son yıllarda Avrupa'daki güvenlik algısında çok şey değişti. 2019'da Ukrayna'ya yönelik Rus saldırısı ve dolayısıyla Avrupa'nın göbeğinde yeniden bir savaş riski yoktu. Dünya savaşına, nükleer saldırılara karşı uyarılar yoktu. Enflasyonda veya enerji fiyatlarında ani artışlar yoktu. Tüm bunların yaşanmasıyla birlikte iklim hedefleri yeniden geri plana itildi. Çünkü bunlar artık öncelikli meseleler değildi. Ve ortaya çıkan tehditlerle mücadele etme, güvenliği sağlama ve halkı gerçekten ilgilendiren meselelere eğilme sözü veren muhafazakar ve aşırı sağcı güçler Avrupa'da yeniden yükselişe geçti. Özellikle aşırı sağcıların hedefleri ve vizyonları bambaşka. Gerek iklimde, gerek Rusya meselesinde, gerekse enerjide bambaşka öncelikleri var. Bu da Yeşillerin hayata geçirebileceklerini umut ettikleri projeler için büyük bir tehlike demek. Avrupa Parlamentosu'ndaki aşırı sağcı güçler örneğin Yeşil Mutabakat'ın kesin bir şekilde karşısında yer alıyor. Zira böyle bir projenin halkın cebine yükleyeceği külfeti vurguluyorlar. Bu da tabii ki ekonomik endişelerle boğuşan insanlarda karşılık buluyor. Aşırı sağcıların parlamentodaki sandalye sayılarını büyük oranda artırması Yeşillerin hedeflerini geciktirebilir. Sadece geciktirilebilir diyorum çünkü uzmanlar şu ana kadar kat edilen mesafenin geriye döndürülemeyeceği görüşünde. Ayrıca ne olursa olsun aşırı sağcıların parlamentoda bu projeleri tamamen iptal edecek güce sahip olmadığı ifade ediliyor. Yani iklime dair projeler ve vizyonlar geç de olsa ilerlemeye devam edecektir. Ancak aşırı sağcılar da bunun yaşanmasını engellemek için elinden geleni yapacaktır. Bu nedenle Avrupa'nın ilerleyen yıllarda bu mesele çerçevesinde kritik siyasi çekişmelere sahne olması bekleniyor. Yeşiller Avrupa seçimlerinde kötü sonuç almasını aldı. Evet, ama yine de seçimlerin ardından yapılan siyasi pazarlıklarda kilit rol oynadılar. Seçimlerin ardından Avrupa Birliği'ndeki üst düzey pozisyonlardaki görev dağılımının nasıl olacağı en çok tartışılan meselelerin başında geliyordu. 2019 seçimlerinin ardından AB Komisyonu Başkanı olan Alman Hristiyan Demokrat Ursula von der Leyen bu görevini sürdürmek için Avrupa Parlamentosu'nda en az 360 oya ihtiyaç duyuyordu. Bu çoğunluğu sağlayabilmesi içinse Yeşillerin oylarına her zamankinden fazla ihtiyaç duyuyordu. Çünkü aşırı sağcılar sandalye sayısını artırmıştı ve bu nedenle von der Leyen ya onları ikna edecekti ya da Yeşilleri. Üstelik Hristiyan Demokratların dahil olduğu Avrupa Halk Partisi fraksiyonundan Fransız Cumhuriyetçiler von der Leyen'i desteklemeyeceklerini duyurmuşlardı. Çünkü son dönemdeki sosyal ve yeşil politikaları kendi cephesindeki bazı isimleri rahatsız etmişti. Yani durum oldukça kritikti ve kilit Yeşillerden gelecek oylardı. Von der Leyen tam da bu sosyal ve yeşil politikaları sürdüreceğine dair söz verdi ve bunun üzerine Yeşillerle yapılan görüşmeler başarılı oldu. Von der Leyen 401 oyla yeniden komisyon başkanı oldu. Yani Yeşiller her ne kadar oy ve sandalye kaybetmiş olsalar da kilit bir aktör olarak rollerini korumayı başardılar.
Üstelik komisyon başkanından mevcut siyasetini sürdüreceğine dair taahhüt alarak rakipleri muhafazakarların içinde bir nevi tartışmalara yol açtılar. Yeşiller son yıllarda Avrupa çapında güçlerini ciddi oranda yitirdiler. Son seçim sonuçları da bunu belgeliyor. Ancak her ne olursa olsun Yeşillerin daha güçlü oldukları dönemde sürükledikleri ve uygulamaya koymayı başardıkları projeler işlemeye devam ediyor. İklime dair projeler artık Avrupa'nın bir nevi DNA'sına işledi diyebiliriz. Aşırı sağcıların yükselişinin de mevcut ilerlemeyi geriye döndürmesi zor görünüyor. Ayrıca Yeşiller her şeye rağmen Avrupa'daki önemli siyasi güçlerden biri olmaya devam ediyor. Fakat uluslararası gelişmeler, savaşlar, krizler ve ekonomik sıkıntılar Yeşillerin kendilerini halk nezdinde ikna edici bir şekilde açıklamasına engel olabilir. 10-10 serimizin bu videosunda Avrupa'daki Yeşillere yakından bakacağız. Daha fazla içerik için GZT'yi takipte kalın.